Vallahi ne sorular sormuşsunuz. Ama öncelikle Huda Ahmet bayağı kapsamlı sormuş. Oyunculuk performansı diye ayırmış 7 tane soru. Edebiyatı ayırmış 11 tane soru. Genel olarak 5 soru sormuş. Yani teşekkür ederim emeklerin için gerçekten ama bu bir röportaj yani bu bir sohbet programına dönüşür. Bu emeklerinin gerçekten teşekkür ederim. Hiç üşenmeden yazmışsın. Zaten görüyorsunuz şu anda. Bu bütün soruların cevaplarını sonra başka bir videoda yani tek bir video altında veririm. Teşekkür ediyorum ama hiç üşenmeden bu soruları yazdığı için. Şimdi geçelim sorularımıza. Gerçekten çok zorlanacağım. Çünkü yani şöyle bir baktım ama cevaplarını kafamda oluşturamadım bile. O yüzden burada spontane gelişecek bir şekilde. Hemen başlıyorum sorularınıza. Melike sormuş, Kıyamet kitabınızı yazarken aynı zamanda tüm karakterleri canlandırdığınızdan bahsediyor. Acaba Sabri Mahir haricinde en çok hangi karakteri canlandırmaktan keyif almıştınız? Ve neden o karakter? Yani en çok aslında hangi karakteri yazmaktan keyif aldım? Tabii ki Sabri ve Pera üzerine dönüyor hikaye ama Orhan karakteri var aynı zamanda. Yani kitabı okuyanlar bir şekilde biliyorlardı. Sabri kaçmak zorunda kalıyor. Orhan polis memuru ve Sabri'yi yakalamaya çalışıyor. Ve Sabri'yi nasıl yakalayacağım diye düşünürken Pera ile olan işte Sabri o ara Fransa'da falan Pera ile olan yazışmalarını, mektuplarını okuyor. Ve birbirlerine yazılan mektupları okurken aslında yavaş yavaş Orhan Pera'ya aşık olmaya başlıyor. Dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla çok keyif almıştım o karakteri yazarken. Teşekkürler Melike. Başka sorumuz. Semina Nur. Zor durumlarda kendinizi nasıl psikolojik olarak koruyorsunuz? Daha çok içime kapanırım. Dışarı çok fazla çıkmam. Daha kalemde kalırım, evimde kalırım. Kendimi bu şekilde korurum. Çok daha az konuşurum. Biraz içime atarım. Çok yakın dostlarımla ve sevdiklerimle paylaşırım ve bunu atlatmaya çalışırım. Böyle. Evet, bir sonraki sorumuz. Semsema Sar. Anlamadım yani yazdığın yazılar var, yazdığın romanlar var ve bunu yayınlamaktan korkuyorsun anladığım kadarıyla. Ve bu korkuyla nasıl başa çıkılır diye soruyorsun. Ya eleştiriden mi korkuyorsun? Yani birçok yazar aslında okurlar tarafından beğenilecek mi, beğenilmeyecek mi kaygısı duyar. Aslında birçok yazar değil bence daha az sayıda. Çünkü asıl yazar kendi için yazar. Şöyle bir tavsiye verebilirim. Ben kendim için yazıyorum. Kendimi ifade etmek için yazıyorum. Kendimi anlatmak için yazıyorum. Kendi düşüncelerimi anlatmak için yazıyorum. Bir şekilde aslında kafamdaki şeyleri kağıda döküyorum. Kağıda kusuyorum aslında. Bu beni o anlamda rahatlatıyor ve okurlar da aslında benim düşüncemi bir şekilde öğrenmiş oluyorlar. Bu korkudan vazgeç bence. Böyle düşünme. Sadece kendin için yaz her zaman. Güzel, çok güzel soru. Teşekkür ederim. Evet, Fatih. Hayatınızdaki en büyük dönüm noktası nedir? Hayatımdaki en büyük dönüm noktası, gerçi beni tanıyanlar bilir az çok. Yani Kıbrıs'ta mimarlık okumuştum. Sonrasında işte Kıbrıs'ta tiyatro yapmaya devam etmiştim. Herhalde hayatımdaki en büyük dönüm noktalarından biri aslında kavşaklarımdan birisi, o yol ayrımlarından birisi. Kıbrıs'ta mimarlık okuyup dönüp Ankara'ya mimarlık yapmakla tiyatroda kalmak arasındaki yol ayrımıdır. Kim bilir şu an mimar olsaydım, yani Ankara'ya gidip mimarlık yapmaya devam etseydim, Kıbrıs'ta kalmasaydım kim bilir nasıl bir hayatım olacaktı. Nur, haksızlığa uğradığınızı söylediğinizde bunu açıkça dile getirir misiniz? Bu durumda nasıl başa çıkarırsınız? Açıkça dile getiririm. Hiç sevmem haksızlığa uğramayı. Bir de yalanı sevmem. Aslında çok sakin bir insanımdır. Dolayısıyla evet, dile getiririm. Siz de dile getirin. Hakkınızı arayın. Sevda sormuş. Her yazar oluşturduğu karakteri kendinden bir parça katar. Peki sizin Sabri'ye kattığınız parçanız nedir? Her yazar aslında bütün karakterlerine kendinden bir parça katar diye düşünüyorum ki benim öyle. Sabri'nin içinde %60, %70 ben varım. Dolayısıyla aslında kitabın içinde bu Kıyamet yani birinci, ikinci Kıyamet serisinin de içinde ki bütün karakterlerde büyük ölçüde ben varım. Yine Semina Nur, antik medeniyetlerin hangisinde yaşamak isterdiniz? Sümerler. Sümerler'de yaşamak isterdim. Kesinlikle. Öğrenmek isterdim yani Sümerleri. Motton nedir? Mottom esse quam videri. Latince. Yani olduğun gibi görün yoksa görünme gibi bir şey. Evet.
Burak Gülsoy FC. Herkes, buna ben de dahil, Sultan Melikşah karakteriyle kalplerimizi fethetti. Başka bir yapım ile yeniden tarihi karakter canlandırmak istesen kimi canlandırmak isterdin? Sultan Melikşah benim için gerçekten çok özel bir yeri var. Hep içimde kalacak bu karakter ve bir gün başka bir şekilde belki yine Sultan Melikşah olarak, onun ruhu olarak belki geri dönecektir. Evet, tekrardan bir tarihi karakter canlandırmak istiyorum ama şimdi değil. Biliyorsunuz arka arkaya aynı tarz işler yapmayı sevmiyorum ki şu anda da çektiğim dizide bir önceki Selçuklu işinden farklı. Eli Taye. What advice would you give someone who compares themselves to others, who is insecure, always pessimistic, desperate, and frustrated? Kendinizi başkasıyla kıyaslamanıza gerek yok. Sadece kendinizi var etmeye çalışmanın en güzel yolu neyden mutlu olacağını bilmektir. Ve bu herkes için farklıdır. Farklı dinamikleri vardır. Bunu çözecek olan da yine sizsiniz. Siz, kendi benliğiniz. Bakalım. Hocam. Geçmişe dönme şansı olsaydı neleri değiştirdiniz? Geçmişe dönme şansım olsaydı sanayi devrimini değiştirdim. Sanayi devrimini değiştirdim çünkü pek de iyi olmadı dünya için. Başka bir şekilde insanoğlunu ya da o çağları başka bir şekilde var etmeyi düşünürdüm herhalde. Esther Bravo Tellez. Burak, in your opinion, which is the secret to the happiness? It's possible to be happy in this life or this is an utopia. Thanks to give us the chance. Yazanlar niye bu kadar depresif? Mutluluk yoksa bir ütopya mı? Mutluluk nedir? Bu da aslında başka bir video konusu. Bunun da üzerine konuşmak gerekiyor. Kendini var etmek nedir? Bunu da sorgulamamız gerekiyor. İnsan niye var? Her şey ya, bu bayağı bir şey. Ama mutluluk bir ütopya olduğunu düşünmüyorum. Bireysel mutluluk ayrı, toplumsal mutluluğa ulaşmak ayrı. Evet, mutluluk üzerine bir video yapalım, üzerine konuşalım. Belki canlı yayın yaparız. Çok güzel soru. Çok derin soru. NAD. The idea of putting four serial killers together in one glass. Evet, Pragma'da yaşamış seri katilleri bir cam hücrenin içine koyduk. Bu fikir kafamda nasıl oluştu? Suçlu psikolojileri üzerine yola çıkmayı düşünüyorduk ve bunların hepsinin aynı mekanda buluşması gerekiyordu. Ve bunu bir cam küp yaptık ve seyirciyi dört taraflı oturttuk. Seyirci de aslında deneye şahitlik ediyorlar. Tasarım içinde, Pragma'nın tasarımı içinde güzel bir konsept oldu. Güzel oldu. Silvia Mancini, hello bro, once you recommend the movie Interstellar. Çok sevdim gerçekten Interstellar'ı. Aslında bildiğimiz, yani okuyanlar için bildiğimiz bir şeyin yeni bir şeyini anlatıyordu ama cross people we will never meet all time. Başka bir boyutta acaba hayatlarımız kesişiyor mu? Aslında bence mesela, yani bu kitaplarımda da anlatıyorum. Şu anda bile aslında hiç birbirimizin farkında olmayan farklı coğrafyalarda insanlar bile birbirlerinin hayatlarına dokunuyorlar. Aslında bir şekilde hayatlarımız kesişiyor. Ama başka boyutlardaki soru da bu da. Nasıl sorular? Bunların her birinin üzerine ayrı video yapılır. Yani ölümden sonraki başka bir boyuttan da bahsedebiliriz burada. Bununla ilgili de bir video yapalım. Bunları not alın. Yapalım valla. Raniye Ramadan. I also have another question. Rating systems. Azize ve bana artık hicran de. Evet, reytingler yüzünden gitmişti. Rating sistemi aslında biz oyuncuların sorunu olmamalı diye düşünüyorum. Türkiye'de özellikle, yani bu yurt dışında yok, Amerika'da yok, Avrupa'da da yok. Bu yapımcının ve kanalın stresi ve sıkıntısı olmalı diye düşünüyorum. Rating aldı mı, tuttu mu, tutmadı mı diye. Dolayısıyla ya yurt dışında nasıl oluyor? İşte 9 bölüm mü çekiliyor ya da 13 bölüm mü çekiliyor yani? Ekibini çalıştırıyorsun, 13 bölüm boyunca çalışıyor. Oyuncular çalışıyor 13 bölüm boyunca, atıyorum. Yönetmen, bütün herkes, setçisi, ışıkçısı, çaycısı hepsi çalışıyor. Hepsi emeklerini alıyorlar. Daha sonra yapımcı bunu kanala götürüyor, satıyor. Rating alırsa buyurun devam ederiz diyor. Onunla ilgili sözleşmeler yapılıyor. Emily Ivanova. Imagine that you are not Burak Gülsoy and you have tried to book about him. What title would you put? Burak Gülsoy değilim ve Burak Gülsoy ile ilgili kitap yazıyorum. İsmini ne koyarım kitabın? Hayal koyarım herhalde. Hayal dünyası koyarım herhalde. Imagine. Bak, Imagine'le başlamıştı zaten. Imagine. John Lennon. Nurgül S. Bir sanat eseri olsanız siz bilmiyor musunuz? Nasıl bir sanat eseri olmayı? Kim yorumlamasını isterdiniz? Bir sanat eseri olsam mimari bir yapı olurdum herhalde. Mimar olduğum için aynı zamanda. Kimin yorumlamasını isterdim? Santiago Calatrava. En sevdiğim İspanyol mimardır. Onun yorumlaması. Bir köprü olayım. Çok güzel bir köprü olayım ve o yorumlasın beni. Hatta o çizsin beni. O tasarlasın. Elena Kudalp. Öyle bir süper gücün. What's a superpower you would not want and why? İstemediğim bir süper gücüm.
Evet, discovered the beautiful line definition made society. Bu harika soru. Yeni bir medeniyet oluşturuyorum. O medeniyetin anayasasını yapıyorum. Koyacağım ilk madde, ilk kural ne olur? Hiçbir insanı öldürmez olurdu herhalde. Bu güç şeyine de yani hangi gücü istemezdim, hangi süper gücü istemezdim bilemedim. Aklıma gelmedi şu anda. Cevap vereceğim sonra. Kullanıcımız Tiaksar. Hi bro, thank you for giving us. Herkes Hollywood'la ilgili falan. Anladım. Artık Hollywood'la ilgili kimse bence hiç boyunca hayal kurmuyor. Çünkü baksanıza yani öyle bir küresel hale geldi ki dünya. Dijital platformlar çıktı. Artık hiçbir şey Hollywood'un tek elinde değil ve Hollywood'daki birkaç yapımcının tek elinde de değil. Dünyanın her yerindeki işler her yere ulaşıyor ve herkese ulaşıyor. Dolayısıyla Hollywood eskide kaldı. Gladys Evelyn. Kitap yazmak için böyle bir ilhamın gelmesi, ilham kaynağını nereden alıyorsun değil. Bu böyle hayatta hep uzun zamandır kafamda dönen bir sürü hikayeler, bir sürü şeyler vardı ve aslında bu yaşımdan sonra ortaya çıkmaya başladı. İlhamı yine kitaplardan alıyorum. Özellikle belgesel kitapları, fikir kitapları okumayı çok seviyorum. Orada belki okuduğum bir şey bir anda bir başka bir hikayeye dönüşebiliyor. Bu kadar zamanı nasıl ayarlıyorsun? Evet yani bir yandan oyunculuk yapmak, bir yandan işte kitap yazıyor olmak falan aslında sinema, tiyatro falan aslında hep şöyle derim yani bunların hepsi aynı özün parçası olduğunu düşünüyorum. Hepsi hikaye, hepsi hikayede buluşuyor, hepsi karakterlerde buluşuyor. Ama iş olarak yani zamanlama olarak nasıl ayırıyorum dersen yani işte mesela şu anda dizi çekiyorum ama kafamdan da dizi çekmediğim bu boşluk aramda Prometheus'u yazmaya başlamıştım. Sürekli kafamda o bir yerde o devam ediyor. Bu taraf işte oyunculuk bir şekilde yanıyor işte yani bu burada bu şurada. Al Hasan. Kendini nasıl eleştiri? En büyük eleştirin nedir kendine? Aceleciyim aslında. Bir an önce olmasını istiyorum her şeyin. Evet oldu. Yani genelde de oluyor zaten. Türk dizi sektöründe bir anda bir diziyle anlaşabiliyorsun. Bir anda bir sahaya çıkabiliyorsun falan. Ya mesela benim için kendimi izlemem gerekiyor. Ekstra karaktere de bir katman katmak için. Yani aslında ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümden sonra daha çok içime siniyor karakter. Ve daha sanki o karakterin içindeymişim gibi hissediyorum. İçime silmeyen bir karakter de Azize dizisindeki Kartal'da çok kafam karışmıştı. Çok karışmıştı. Gül Toktay. Kur abicimiz ona kadar yer almış olan dizilerden sonra böyle olacağını bilseydim de yine o dizide karakter canlandırdığım dizi karakteri var mı? Yo, hepsini çok sevdim. Hepsinin sonunu da. Zaten yani Türk dizisi yapınca sonrasını bilmiyorsun işte bir şekilde gelişiyor. Yani şu anda yeni bir diziye başladım. 39. bölümü finalinin ne olacağını bilmiyorum. Bu diziyi niye seçtim? Bu diziyi niye seçtim? Misafir dizisini. Çok güzel bir hikaye. Hepiniz göreceksiniz. Çok değişik bir hikaye. Çok hayatın içinden bir hikaye. Bir de yani geçen sene at üstünden inmediğim için sürekli savaş sahneleri çektiğim için ve tarihi iş yaptığım için şimdi biraz nabzımı daha düşürmek istiyorum. Çok çünkü yoğun bir tempoydu o benim için. Biraz daha naif ve farklı bir karakter oynamak istiyorum. O yüzden misafir. Gisela Carillo. İsim telaffuzlarını doğru söyleyemiyor olabilirim. What would you do if you met Samara from the movie Drink? Samara ile karşılaşsam ne yapardım? Valla herhalde eski ben, yani aslında oğlum olmadan önceki ben Samara ile karşılaşsaydı kaçardı muhtemelen. Korkup bir yere saklanırdı. Ama şu an evde oğlum olduğu için herhalde Samara'nın kafasına terliği atarım. Korumacı içgüdüsüyle yani. Evet, siyasi bir karakteri oynamak isterseniz, Nihal Tuğluca, siyasi bir karakteri oynamak isterseniz bu kim olurdu? Çok var aslında. Mandela olabilir mesela. Evet, cevabım Mandela. İklu, son yıllarda geliştirdiğiniz 5 şey. Son yıllarda geliştirdiğim 5 şey. Daha sakin, daha soğukkanlı oldum. Çok zor sorular. Daha duygusal oldum. Daha korumacı oldum. Yani kendime değil, aslında aileme. Geliştirme değil aslında yani yeni eklenen veya gelişen bir şey, 5 şey. Ondan bahsetmişsiniz ama çok güzel sorular. Vallahi terledim. Terlettiniz beni. Kardelen Özer. Birinci kalem, ikinci kalem ben okudum. Sürükleyici hikayesi. Yeni çıkacak olan kitabın içeriği diğerlerine benzeyecek mi? Onlara daha farklı bir eser mi bekliyor bizi? Evet. Promete farklı olacak. Şöyle söyleyeyim aslında. Uzak gelecekte geçen bir baba kız hikayesi. Böyle spoiler vereyim biraz. Elena Aznar. If you were a woman, what character would you love to play? Eğer kadın olsaydın hangi karakteri oynamak isterdin? Margaret Thatcher. Elia Taya. If you had to choose between money, power or knowledge, what would you choose and why? Para, güç ve bilgi.
hangisini seçerdi? Şimdi şu anki benim karakterimde olan biri çok büyük paralar, çok büyük parayı seçip gücü elimde bulundurup kimseye o gücün gidip de kullanması, kötüye kullanmasını engellerdim. Böylelikle bütün bilgiyi de paylaşırdım. Dünyadaki bütün bilgiyi ve sırları da insanlıkla paylaşırdım. Alison Rodriguez. I think it will be too case on the future and if you could talk any historical figure or person from the past, who would you choose and why? Tarihteki bir kişilikle konuşmak istesem geçmişte kimi seçerdim? Atatürk'ü seçerdim. Bir de Sultan Melikşah'ı seçerdim. Amanda Castillo, hangisini tercih edersin? 100 yıl geçmişe mi yoksa 100 yıl geleceğe mi? 100 yıl geleceğe. 100 yıl geleceğe gitmek isterdim. Geçmiş biliyoruz zaten. Yani az çok. Monica Perez. Hi, can you tell us something about your new book? Why comment? Bu arada yani evet, aslında bu pandemi öncesi kitaplar tercüme olacaktı İngilizceye ve diğer dillere falan filan. Birazcık sarktı o mesele. Yakın bir gelecekte aslında birçok dile de çevrilecek. Niye Promete? Promete uygarlığın öncüsü demek. İlk uygarlık demek. Ateşi çalan demek aynı zamanda. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Evet. Elif Yıldız. Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir? Bunlar nasıl sorular? Hayattaki en büyük pişmanlığım nedir? Sanırım daha erken oğlumu yapmalıymışım. En büyük pişmanlığım bu. Çünkü ilk doğduğu zaman direkt kendi yaşımı hesapladım. Dedim olan 18 yaşına geldiği zaman ben kaç yaşında olacağım? En büyük pişmanlığım bu. Ama size şunu da söyleyeyim. Hiçbir zaman geçmişteki pişmanlıklarınızla ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Sadece onlardan iyi dersler çıkarmaya bakın derim. Keşkeleriniz olmasın. Yani ben aslında 35 yaşından sonra atlattım bunu. Keşkelerle yaşamamak gerekiyor. Evet, sıradaki soru. Nurgül S. Edebiyatta ya da sinema tarihindeki örneğin en sevdiğim kitap... Çok en sevdiğim kitap var. Aklıma şu an geldi mesela. Orwell'ın 1984'ünü çok severim. Aziz Nesin'in kitaplarını severim. İzlediğim en iyi film de o kadar çok fazla ki. Kieslowski'yi bilirsiniz. Hatta YouTube'da da var. Kieslowski videoların arasında var öneri. İşte bu çok güzel filmleri var. Kieslowski'nin kafasını çok severim. Çok aslında en iyi film de çok var yani. Önce hayatınızı anlatan bir film çekiyor. Soundtrack'inde çalan parça ne olurdu? John Lennon, Imagine olurdu. Melia Korkmazer. Bir yazar olarak fikrinizi öğrenin. Kendinizi bir yere ait hissetmediğiniz oluyor mu? Bazen zorunlu olarak bir yerde istemediğimiz şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. İstemediğimiz ortama ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Etrafımızdakiler de bizi kabullenmiş hissetmezler rağmen nasıl ayakta durabilirim? Yanında gerçekten kendin olabileceğin dostların olsun. Bak, arkadaşların demiyorum, dostların olsun. Ailen zaten yanında ve onların yanında kendinsin. Kendinizi bir yere ait hissetmediğiniz oluyor mu? Biraz aslında Sartre'ın varoluşçuluk konusuna giriyor bu. Yani Sartre'ı okumanı da tavsiye ediyorum sana. Ama her şeyin özü aslında kendini bulmak, kendini keşfetmek, kendini ifade etmek, onun yolunu bulmak aslında. Çok güzel soru. Melia, teşekkürler. Nad. Yeni kitabınız Promete ismi neredendir? Tam olarak anlamı nedir? Söyledim az önce Promete aslında. Kadim geleceğe bırakmak istediğiniz eser her şeyin özünün, evreni oluşturan temel elementlerin ve gerçeğin ışığında mı şekilleniyor? Kadim, eski, geçmiş anlamına geliyor. Aslında burada bir kelime oyunu var. Kadim geleceğe, eski geleceğe, geçmiş geleceğe aslında. Bella Prados. What has been the character that has been hangi karakter? Sultan Melikşah. Sultan Melikşah. Hayatımda bu yaşımda ata binmemiştim. At binmeyi öğrendim. Sürekli aksiyonun içindeydik. Challenge oldu tamamıyla benim için. Jeremy. Do you prefer peace or happiness? Life without peace or life happiness? Barış mı yoksa mutluluk mu? Barış olmadan mutluluk olur mu? Tüm dünya ülkelerinde barış olsa bile bireysel mutlu olamayabiliriz. Dolayısıyla mutluluk çok önemli. Çok güzel sorular. Luziza okuyamıyorum. İsim telaffuz edemiyorum. Merhaba, bugün hayatınızın son günü olduğunu hayal edin. O gün ne yapardınız? Şimdiden teşekkürler. Bosna Hersek'ten selamlar. Bosna Hersek selam. Ailemle geçirdim. Oğluma sarılırdım. Aileme sarılırdım. Eslem Nur Kuzu. Eğer çocukluğunuz ile şu anki haliniz bir kaldırım kenarında beraber otursalardı ne konuşurdu? Şu anki haliniz çocuk halinize ne söylerdi? Bir kere kesinlikle şunu yapma bunu yapma falan demezdim. Her zaman yollarını ve hayattaki seçeneklerini kimsenin seni etkilemesine izin vermeden kendi kararlarınla ver derdi. Ana Karesena. Bir mikroskopunuz olsaydı neyi analiz etmek isterdiniz?
Görünmez dünyayı sever misiniz? Çok enteresan. Gerçekten arkadaşlar çok ilginç sorular. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Bir mikroskopum olsaydı ve bu işi de biliyor olsaydım şu Biontech aşısının içinde gerçekten ne var onu analiz etmek isterdim. Safa Muhammed. If you could pick a fiction where to live in for a day. Çok diyoruz. Kurgu bir dünyanın içinde, kurmaca bir dünyanın içinde yaşıyorsaydınız hangisini seçerdiniz? Nasıl bir kurmaca dünya? Sınırların olmadığı bir dünya. İnsanların birbirlerini öldürmediği bir dünya. Vicdanın hiçbir zaman eksik olmadığı bir dünya. Elena Aznar, bu dünyadaki bir gücünüz olsaydı ve bir dünyayı değiştirmek için bunu ilk yapacağınız şey ne olurdu? Aslında az önceki Safa Muhammed'in sorusunun cevabıyla hemen hemen aynı olacaktır bu da. İnsanların vicdanlarını yitirmemesini, kaybetmemesini yapmak isterdim. Herkes vicdanlı olsun isterdim. Herkes empati yapsın isterdim herhalde. İlayda Zakir, Kıyamet kitabının sonunu düşünerek nasıl bir süreçten geri dönüp kitaba ve kalemimize baksa ortaya koyduğu eser tahmin Kitabın sonu aslında okumayanlar için de spoiler vermeyeyim. Romantik bir son olmasını istemedim. Sabri'nin Pera'ya ulaşma yolculuğu da olsa ve sonunda biz bunu bekliyor da olsak aslında şöyle düşündüm hep. Buluşsunlar ama kavuşamasınlar diye düşündüm. Hep canlandırdım o finali kafamda. Sabri ve Pera. Sonia M. What experiment would you like to do if you were a scientist had an infinite budget and knowledge? Yani bana böyle bir bütçe veriliyor, sonsuz bütçe veriliyor ve kurallar yok. Nasıl bir deney yapardım? Bir bilim adamıyım. Çok zor. Bu da zor. Yani çok fazla soru sormuşsun. Ben sadece bunu seçtim Sonya. İlk insanı arardım. İlk insanı arardım. Uzak geçmiş. Sylvia Manchin. If you were offered to be invisible forever. Görünmez olsaydım bunu niye kabul ederdim ve bunu ne için kullanırdım? Görünmez olurdum. Sonra benim hakkımda neler konuşuluyor diye gider konuştuğunu düşündüklerimin yanına onları izlerdim. Jeremy, do you believe that life has meaning? Hayatın bir anlamı olduğuna inanıyor musun? Evet, hayatın bir anlamı olduğuna inanıyorum. Tabii ki. Evren, içinde bulunduğumuz galaksi ve sonsuzluk. Bunun bir anlamı olmadığını düşünmek istemiyorum. İnsanın bu kadar sonsuz yıldızın gezegenin içinde rastgele seçilmiş bir dünyanın içinde rastgele rastlantı sonucu oluştuğuna inanmak istemiyorum. Var olmamızın, nefes alıyor olmamızın bir sebebi olmalı. Belki henüz daha bilmiyoruz. Belki o evreye, o seviyeye ulaşmadık henüz. Ama bir gün insanlık bence bunu keşfedecek diye düşünüyorum. Lola Blesa. Hello from Sweden. I'm going to ask you about something extraordinary. When I was in something, I went in Irish Mountain. Evet. Ve gökyüzünde bir şeyler gördün. And sen despite darkness of the night, we saw two white men. UFO gördün yani. Bunun gerçek olduğunu düşünüyor musun? Bu arada uzaylılara inanıyorum. UFO'lara da inanıyorum. Ama her gördüğümüz UFO belki de kim bilir ters mühendislik teknolojisiyle insanoğlunun çok geçmişte buldukları gerçek dünya dışı uzay araçlarının bir kopyasını yapmışlardır diye de düşünüyorum aslında. Meban. What would you feel if you were in a negative focus? Bir bilim kurguda bir negatif yani kötü adamı herhalde demek istiyorsun oynamak isteseydin. Nasıl hissederdin? Nasıl hissedeyim? Güzel bir karakterse bir bilim kurguda bile Güney'i oynardım mesela. Kuzey Güney Mars'ta. Güney hapisten çıkmıştır. Kuzey ve Cemre Mars'ta yaşamaktadır. Güney onların peşinden gider. Armando Castillo. Bir hayvan olarak reenkarne olsaydınız hangi hayvan olmak isterdiniz? Reenkarne olsam hangi hayvan olmak isterdim? At olmak isterdim. Atları çok seviyorum. Geçen sene bilgilerim vardı. Onu da çok özledim. Arkadaşlar, vallahi harikasınız. Çok güzel sorular. Bayıldım. Farkındaysanız daha önce çalışmamıştım. Sorulara da bakmamıştım. Spontane baktım. Çok kal gelmiş olabilir. Gerçekten terlettiniz beni. Güzel oldu. Güzel bir başlangıç oldu aslında. Ve o konuştuğumuz konular üzerine de bence biraz daha böyle felsefik, daha sosyolojik, psikolojik programlar falan da yapabiliriz. Tabii ki daha eğlenceli programlar da yapabiliriz. Beraber fikir paylaşımları yapabiliriz. Çok hoşuma gitti bu sorularınız gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yine buluşuruz. Zaten buluşacağız. Bir bakmışsınız bir video paylaşmışım. Dediğim gibi artık daha aktifim. Daha artık kendimi paylaşacağım. Şimdi işte bu yaptığım işleri falan da sürekli paylaşıyorum tabii ki. Onları belli bir kategorilere ayırdım işte kitaplar kısmı falan filan. Kolayca ulaşabilirsiniz hepsine de. Yine kanala sorularınız olursa, önerileriniz olursa, düşünceleriniz olursa hepsini bekliyorum. Bence çok güzel bir
soru cevap videosu oldu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.